Merhaba. UFO'lar ve uzaylıların dünyayı ziyaret etmesiyle ilgili söylentiler kimileri için 1974 yılındaki Roosevelt olayıyla ayyuka çıktı ki bizlerin de videosunu hazırladığımız uzaylı gerçeği ve 51. bölge videomuzda bu durumdan bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten veya bölgeden oluşur. Fakat biz bugün 51. bölgeden bahsedeceğiz. Roosevelt'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği. Bu meselenin Roosevelt olayı ile popüler kültürde yer bulduğunu düşünebilirsiniz. Hatta 1974'ten günümüze doğru geldiğimizde gelişen kamera ve görüntüleme sistemleriyle birlikte daha net ve açık görüntüler almamız UFO meselesinin üzerindeki sır perdesini kaldırması beklenirken aksine daha çok tartışılır bir mesele haline getirdi. Sanki birileri bu meselenin hep UFO yani tanımlanamayan gök cismi olarak kalmasını istiyor ve bu sayede film, oyun, giyim, aksesuar gibi milyar dolarlık bütçeleri onlarca farklı sektörde yönetmeye devam ediyorlar. Neyse, biz onları kendi kapitalist dünyalarında baş başa bırakalım. Çünkü UFO izlerini yalnızca modern dünyanın bilmem kaç megapiksellik yapılarında aramak, yüzlerce hatta binlerce yıldır önümüzde duran ve bizlere bir şeyler anlatan eserlere haksızlık etmek değil mi? Hadi bu hafta Kaşif'in günlüğünde geçmişte çizilmiş UFO ya da tanımlanamayan gök cisimlerine biraz yakından bakalım. 1330 yılında çizilen bu çarmıha gerilme sahnesi Kosova'nın güneybatısında Disko Dekani Manastırı'nda bulunuyor. Ancak resim ilginç bir ayrıntıya sahip. Resmin üst köşelerine dikkatle bakıldığında bir kurgu filmindeki gibi tek kişilik uzay gemilerine benzer ilginç cisimlerle karşılaşıyoruz. Hatta öndeki uzay aracı sanki ulusal ya da uluslararası bir şirkete ait logoya benzer 2 adet yıldızla dekore edilmiş. İnsanı düşündüren 1330 yılında bir ressama böyle bir ilhamı veren şeyin ne olduğudur. Gürcistan'daki bir katedralde bulunan Mesih'in 17. yüzyıl freski yine çarmıha gerilme sahnesinden bahsediliyor. Ancak İsa'nın her iki tarafında stilize alevlerle tamamlanmış tabak şeklindeki iki nesneye dikkat ettiniz mi? Bugün de olduğu gibi o günde tanımlanamayan gök cisimleri. Peru'da tarihleri 1 ile 6. yüzyıla uzanan eski Peru halkları tarafından tepelere oyularak yapılan resimler mevcut. Peru çöllerinin bu ünlü resimleri hakkında çeşitli teoriler var. Örneğin bu resim 6. yüzyıldan kalma ve kimilerine göre uzaylı benzeri bir figürü tasvir etmekte. Resimlerin ne için yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte bir teoriye göre yöre sakinleri bunları mesaj olarak uzaylılara hitaben yaptıkları düşünülürken kimileri bunların Peruluların eskiden inandıkları tanrılara gönderilen mesajlar olduğunu düşünmekteler. İzlediğiniz resim ilk kez 1939 yılında bu resimler üzerinde uçan bir pilot tarafından görüldü ve 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. İtalyan sanatçı Ventura Salimbeni tarafından 17. yüzyılda yapılan bu çalışma Tanrı'nın ve Hazreti İsa'nın Tanrı'nın krallığına bakmalarını gösteriyor. Ancak kimileri ikisi arasındaki garip yuvarlak nesnenin ressam tarafından UFO olarak çizildiğini iddia ediyorlar. Unutmadan söyleyelim, bu nesne Rusya'nın Sputnik uydusu ile oldukça benzerlik göstermekte. Tabii ki resmin çizilişi ile uydunun fırlatışı arasında yüzlerce yıl fark var. 15. yüzyılda yapılan bu resimde İtalyan Rönesans sanatçısı Domenico Ghirlandaio, Meryem Ana'yı iki çocuğa bakarken tasvir etmektedir. Ancak bu tablo sanat tarihçileri ve UFO araştırmacıları arasında tam bir tartışma konusudur. Soru şudur: Meryem Ana'nın omuzunun üzerinde ne var? Evet, resme daha yakından baktığımızda
UFO benzeri bir cisim görülüyor. Bir adam ve köpeği gökyüzünde o cisme doğru bakıyorlar. Ve UFO araştırmacıları bu tablonun uzaylıların varlığına bir delil olduğunu iddia ediyorlar. Evet, bu resmin adı Aziz Emudus'tan duyuru. İtalyan sanatçı Carlo Caravelli'nin 1486 yılında yaptığı bir eser olan Cebrail'in Hazreti İsa'nın doğumunu Hazreti Meryem'e müjdelemesini anlatmak için yapılmış bir eser. Ancak kimileri resimde Hazreti Meryem'in üzerinde parlayan ışık halkasının bir UFO olduğunu ileri sürmekteler. Uzay gemisine ve astronota benzeyen mağara resimleri. Uzay gemisine benzeyen mağara resmi M.Ö. 13.000 yılına ait. İzlediğiniz astronot resmi ise M.Ö. 10.000 yılına ait. İnsanların henüz toplayıcılıkla ve avcılıkla uğraştığı bir dönemde karşılaştıkları yabani hayvanların resimlerini ve figürlerini mağara duvarlarına çizdiklerini biliyoruz. Ancak bu resimler sizce onların bir hayal gücü olabilir mi? Yoksa karşılaştıkları ya da gördükleri nesneler mi? Lütfen meseleyi yorumlarda konuşmaya devam edelim.